Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni evimde, yeni çalışma odamda çektiğim ilk videoyla karşınızdayım bugün. Evet, uzun zamandır kalp çanta tarifi isteniyordu. Sonunda hazırladım ve bugün sizinle beraber bunu öreceğiz. Bu şekilde ebat olarak şöyle göstereyim elimle, anlayabilirsiniz ölçüsünü. Küçük çocuklar için de uygun, genç kızlar için de uygun. Hatta ben bile kullanabilirim bunu. Çünkü dışarı çıkarken yanıma çok fazla eşya almıyorum çoğu zaman. Bir cep telefonu, bir anahtarlık, küçük bir kartlık yeterli oluyor. İsterseniz şurada gördüğünüz kenarlara bir çanta askısı zincir şeklinde pratik olur. Hem de daha şık durur diye düşünüyorum. Ben böyle elde taşımalı yaptım ama uzun askı isterseniz dediğim şekilde şu iki yandan veya iç kısımlardan kendiniz de takabilirsiniz. Bir de şöyle bir model çıktı ortaya. Bunu da penye iplikle ördüm. Bir tane de kırmızı olsun dedim ve biraz daha ebatı büyük olsun dedim. Size göstermek istedim. Penye iple ördüğünüz takdirde ebat bu şekilde olacak. Benim ördüğüm iplikle ördüğünüzde ise bu şekilde olacak. Hatta şöyle de göstereyim üst üste daha iyi anlayabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Videoda anlattığım şekilde tamamı. Hem bu çantada hem de bu çantada. Hiçbir farklılık yok. Tığ numarası da aynı. İplik ve tığ bilgilerini şimdi videoda paylaşacağım. Başlamadan önce bu çanta ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Eğer daha önce penye iplikle örmediyseniz biraz zorlayabilir. Benim ilk deneyimimde açıkçası şundan sonra bir tık zor geldi. Yine hızlı bitti. Çok zevkli, eğlenceli bir model ama biraz yordu diyebilirim işin aslı. Bir yumak yeterli oldu bu çantada. Şöyle bir şey kaldı elimde size göstermek için sakladım bunu. İpliği de göstereyim şöyle merak edenler için. Markası yok. Herhangi bir penye iplikle örebilirsiniz. Tığ numarası da aynı. Tarif de tamamen aynı. Hazırsanız çantamızı örmeye başlayalım. Evet, kullandığım iplik bu. Şöyle yakından etiketini de paylaşayım sizinle. Renk numarasını ve tüm detayları açıklama kısmına ekleyeceğim. Ben 100 gramlık 2 tane yumak aldım. Yeterli oluyor. Yani şöyle söyleyeyim 160 gram kadar iplik kullandım ben. Elden ele değişecektir. 2 yumak almanız gerekiyor zaten her halükarda. 2 yumak rahat rahat yetecek. Hatta artacak öyle söyleyebilirim. İpin dokusu, görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Kalın tığlı örüyoruz tabii ki. İpliğimiz de kalın olduğu için 9 milim tığ kullandım ben bu ipliği örerken. Dikme aşamasındaysa şöyle kalın bir yün iğnesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten normal iplikle dikemezsiniz. Hem çantamız çok tok olacak hem de bu iplik için daha ideal bir iğne. Evet, başlayalım o zaman. Evet, 19 zincir çekerek başlıyoruz örgümüze. Önce bir düğümle ipliğimi sağlamlaştırdım ve saymaya başlıyorum. 19 zincir. 2 3 18 ve 19. Şöyle göstereyim. Şimdi geriye dönüyoruz ve 3. ilmekten itibaren örmeye başlayacağız ama buradan almıyoruz ilmeklerimizi ilk turda. İlk tur biraz zorlayabilir ama bu turu geçtikten sonrası daha kolay ilerleyecek. Bakın 1, 2, 3. ilmeğe batacağız ama buraya değil. Zinciri elinizle şöyle tutun ve bakın arkasında her zincirin arkasında bir ilmek var. Arkasındaki ilmekleri öreceğiz. Bu işlemi şu görüntüyü sağlamak için yapıyoruz bakın. Yani boşluk olmaması için. İlk turda hep bu şekilde öreceğiz. İkinci sık iğnemi de yaptım. Bakın şurada
Arkasını çevirdim ve üçüncüyü battım. Dört, beş. Bakın zincirimin yönü bu. Hemen şuraya batıyorum. 6, 7. sık iğneyi ördükten sonra 2 tane sık zincire atlıyoruz. Bakın 1, 2, 3.'den itibaren öreceğiz. Yani şu 2 arkaya batmayacağız. 3.'nün arkasındakine gelip batacağız. Daha ilk turdan kalbimiz şekil almaya başlayacak böylelikle. Yine oraya da bir tane sık iğne ördüm. Aynı şekilde arka ilmeklere batarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sık iğnemi de yaptım. Sonunda bir tane zincirimiz kaldı. Bu zincirin de arka ilmeğine geldim ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne. Köşelerde her zaman arttırma işlemi yapacağız. Kalbin büyümesi için. Bakın 3 tane sık iğnemi ördüm. Şöyle göstereyim size. Şekil almaya başlıyor yavaş yavaş üst kısımdan. Parçayı elimde ters çeviriyorum. Şimdi ilmeklerin arka tarafından aynı şekilde örmeye devam ederek ilk turumuzu bitireceğiz. Burada da önemli bir püf noktası var. Yine ilmeklerin direkt tepesine değil de arka ilmeklerini alarak öreceğiz sık iğnelerimizi. Şurada da açıklık olmasını istemiyoruz çünkü. Bakın 7 tane sık iğne örmüştük. 7. sık iğnenin tam arkasından arka ilmekten batarak başlıyoruz örmeye. İlk sık iğnemi yaptım. Yani burada da 7 tane sık iğne öreceğiz şimdi. İkinciyi yaptım. Hepsini arka ilmeklere batarak örüyorum. 3, 4. İlk tur olduğu için ve arka ilmeklere batarak ilerlediğimiz için tığ alırken biraz zorlanabilirsiniz. Ben hala zorlanıyorum açıkçası. Alışık da değil elim bu kadar kalın bir tığla örmeye. Ama model çok zevkli olduğu için keyifle ördüm ben. Bu 3. örüşüm. 3.'yü sizinle beraber örüyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncu sık iğnemi de örüyorum. Şimdi az önce biliyorsunuz 2 tane zincir atlamıştık örmeden. Şimdi o zincirin oraya geldik ve arka ilmeğine, ilk zincirin arka ilmeğine battım ve bir tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çektim. İkinci zincirin arka ilmeğine batarak bir sık iğne de onu ördüm. Şu ilmeğim bol kaldı biraz. Onu düzeltiyorum. Bol örerseniz açıklık olabilir ki illaki oluyor zaten biraz ama ipimiz ve tığımız kalın olduğu için daha fazla olmasın diye uğraşıyoruz. Bakın şu görüntü bence gayet ideal. Bu işlemi de yaptık. Zincirin içine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ördük. 2 zincire.
Ve tekrar karşısından örmeye devam ediyoruz. Yine arka ilmeklerden 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 6 ve 7. sık iğnemi ördüm. Bakın, başlangıçta 2 tane zincir atlamıştık ve 3. ilmekten itibaren başlayalım demiştim. Şimdi şöyle tuttuğunuzda ilk zincirin arka ilmeğine 3 tane sık iğne örüyoruz. Diğer köşede de arttırma yapmıştık biliyorsunuz. O yüzden bu köşede de yapmamız gerekiyor eşitlenmesi için. Köşelerde her zaman 3'er tane arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Her turda. 2 ve 3. sık iğnemi de örerek ilk turu tamamladım. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şeklimiz oluşmaya başladı. Zaten bundan sonrasında mantık aynı. Toplamda 4 tur öreceğiz bu çantayı. En azından mantığını kavrayanlar ilerleyebilir diye söylüyorum. Çünkü her turu anlatacağım. Bilmeyenler zorlanmasın diye. Biraz uzun bir video olabilir bu yüzden. Sabrınızı istiyorum sizden. Sonuna kadar izleyin mutlaka. Çünkü şu köşe kısımlar, şurası ve şu kısım çok önemli. Hata yaparsanız çantanın şekli farklı olabilir. Şimdi birleştirme işlemini göstereceğim size. Birleştirme de çok önemli bu çantada. Sayıların doğru tutması için birleştirme işlemi yaptıktan sonra ikinci tura devam edeceğiz. Şu ipimizi biraz gevşek bırakalım bunun için. Evet, şuradan arkadan öne doğru tığımızı öne doğru geçirdik. Bakın burası neresi? İlk turda yaptığımız ilk sık iğnenin tepe noktası burası. 7 tane sık iğne örmüştük ya. Birinci sık iğnenin tam tepesi. İlmeğimi arkadan öne doğru geçirdim ve bu ipliğimi arkaya doğru çekiyorum. Çektikten sonra elimle şurayı düzelttim. İlmeğimi aldım. Tabii bu kadar gevşek kalmaması gerekiyor. Çekip sıkıştırıyoruz bu kısmı. Bakın, şu yeterli. Daha sonra bu ipi aldım ve hepsinin içinden tek seferde geçirerek bir tane zincir çektim. Bakın, şu düz görüntüyü istiyoruz. Hatta zincir çekmeden göstereceğim. Şöyle görünmesini istiyoruz. Burasının. Biraz daha sıksak bile olur. Biraz gevşek bırakmışım ben. Ona dikkat edersiniz. Gözünüze hoş geldiği şekilde. Şöyle sıkıştırdım ben yine. Şimdi bir tane zincir çektim. İkinci tura başlamak için. Bu zincir benim ilk sık iğnem oldu. Birinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi toplamda 5 tane daha sık iğne yapacağım. Bu ilk sık iğnem. Hemen yandaki ilmeğe geldim. 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemi yaptıktan sonra bakın 1 2. Yine şu noktaya geldim. Buradaki 2 ilmeği tekrar atlıyorum ve 3.'den itibaren örmeye başlıyorum. Kalp formunu vermek için yapıyoruz bu işlemi. İlk sık iğnemi ördüm. 2 3 4 5
ve 6. sık iğnemi ördükten sonra az önce 3 tane sık iğne ördüğümüz noktaya geldik. Her ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne örüyorum. 3 defa daha arttırma yapmış oluyoruz burada. İlk arttırmamı yaptım. Yandaki ilmeğin içine yine 2 tane sık iğne örüyorum. Ve son olarak yandaki ilmeğe tekrar 2 tane sık iğne örüyorum. 3 defa arttırma yapmış oldum burada. Tekrar karşı taraftan devam edeceğiz. Şimdi her ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorum burada. Şu noktaya gelene kadar. Sekiz tane sık iğne ördüm. 8. sık iğneyi ördükten sonra şu tepe kısma geldim. Bakın burada az önce bir tane zincir çekmiştik. Arka ilmekten battım. Bir tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim ve hemen yanına bir tane daha sık iğne ördüm. Böylece bakın şu şekli sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi her ilmeğin içine bir tane sık iğne örerek devam ediyorum. Sekizinci sık iğnemi ördüm. Yine arttırma noktamıza geldik. 3 defa arttırma yapacağım. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. Yandakine geçtim. Oraya da 2 tane sık iğne ördüm. Ve son olarak sonuncu ilmeğe geldim ve oraya da 2 tane sık iğne örerek turu tamamladım. Şu ipliği kesmek istiyorum artık. Bakın. Mantığını anladıysanız kendiniz de tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki ben yine anlatacağım bilmeyenler için. Şimdi yine ilmek birleştirmemi yapacağım. 3. tura geçeceğim. Şu noktaya geldiğimde buradaki 2 sık iğneyi atlıyorum her zaman. Şu noktaya geldiğimde köşe arttırmalarımı yapıyorum. Şurası ve şurası her zaman eşit olmak zorunda. Buradaki sık iğneler. Şu tepeye geldiğinizde bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Buradaki 2 ilmeği de atlıyoruz. Bütün kural bu. Devam edelim tekrar. Yine ilmek kaydırma yapacağım. Şurada çektiğim zincir değil, İlk ördüğüm sık iğneye battım. İyice sıkıştıralım. Bakın. Şu görüntü için yapıyoruz bunu. Bir tane zincir çektim ve 3. tura başlamış oluyorum böylece. Bu ilk sık iğnem olarak sayılıyor. Yandaki ilmeğe 2. sık iğnemi ördüm. 3 4 ve 5. sık iğnemi ördüm. Bakın bu noktaya geldik.
İpliğimi sıkıştırdım. Şu 2 ilmeği atlıyorum ve üçüncüden itibaren örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ördüm bu noktada şu köşeye gelmek için. Şimdi buradaki arttırmalarımı yapacağım. İlk ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. İlk arttırmamı yapmış oldum böylece. Yandakine 1 tane sık iğne örüyorum. Onun yanındakine 2 tane sık iğne. Yandakine 1 tane ve son olarak yanındakine 2 tane sık iğne örerek arttırmamı tamamlıyorum. Şöyle göstereceğim size tekrar ne yaptık. 5 tane sık iğne ördük, 2 tane ilmek atladık, 6 tane sık iğne ördük, 1 çift sık iğne, 1 tek sık iğne, 1 çift, 1 tek, 1 çift sık iğne örerek arttırma köşemizi tamamladık. Şimdi şu noktaya gelene kadar sık iğne örerek devam ediyoruz. Her ilmeğin içine 1 tane sık iğne örelim. 8. sık iğnemi ördüm. Bir tane daha örüyorum. 9 sık iğne ördükten sonra az önce çektiğimiz bir zincir vardı. Onun arka ilmeğinden batarak bir sık iğne, bir zincir ve aynı ilmeğin içine ördüm bunları. Bir sık iğne daha yaptım. Buraya dikkat edin. Her turda şurada bir zincir çekiyoruz ya. Bir üst turda o zincirin içine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne örüyoruz ki şu görüntü oluşsun. Sonra yine dibindeki ilmekten itibaren, yanındaki ilmekten itibaren her ilmeğin içine bir sık iğne örerek köşedeki arttırma noktamıza kadar ilerliyoruz. 9 tane örmüştüm. Burada da 9 tane örmem gerekiyor. İkinciyi ördüm ben. Devam ediyorum. Dokuzuncu sık iğnemi de ördüm. Yine köşeye geldim. Bu köşede her ne yaptıysam bu köşede de aynısını yapmam gerekiyor. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. Yandaki ilmeğe 1 tane sık iğne. Yandaki ilmeğe 2 tane sık iğne. Onun yanına 1 tane sık iğne. Son arttırmamı yapıyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Aynı ilmeğe ve sonda kalan ilmeğe de bir tane sık iğne örerek turu tamamladım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift ve son bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü turu da bitirmiş oluyorum. Tekrar ilmek kaydırmamızı yapabiliriz. İpliğimi sıkıştırıp yeniden geçirdim buradan. Ve bir tane sık iğne zincir çekerek üst tura geçtim ve artık bu son turum. Bir sayıyoruz bunu sık iğne olarak. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. Yine şu noktaya geldik. 2 tane ilmeği atlıyorum.
Üçüncüden itibaren örmeye devam ediyorum. Altı ve 7 tane sık iğne ördüm bu defa burada. Daha sonra bitişte tamamlayacağız burayı da 7'ye. Şurada 4 yaptık. Burada 7 yaptık. Burayı bitirirken 7'ye tamamlayacağız. Çünkü eşit olması gerekiyor. 7 tane sık iğneyi ördükten sonra buranın arttırmalarını yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. Yandaki ilmeğe 1, onun yanına tekrar 1. Yani bu defada bir çift 2 tek sık iğne örüyoruz. Bir tane çift sık iğne ördüm. 2 tane tek sık iğne. Yandakine yine çift sık iğne örüyorum. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne ördüm. Onun yanındaki 2 ilmeğe birer tane sık iğne ördüm. Ve son arttırmamı da yaptıktan sonra yine şu noktaya gelene kadar her ilmeğin içine bir tane sık iğne örerek devam ediyorum. Sekiz ve 9. sık iğnemi de ördüm. Yine az önceki zincirin arka ilmeğine tığımı batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir ve bir sık iğne ördüm. Aynı ilmeğin içine. Şimdi tekrar 9 tane sık iğne örerek bu köşedeki arttırmaları yapıyorum. Dokuzuncu sık iğnemi yaptım. İlk arttırmamı yaparak başlıyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine tekrar 2 tane sık iğne. Yine arttırma yapıyorum çünkü. Sıradaki ilmeğe 1, onun yanındakine 1 ve şimdi son arttırmamı yapıyorum. Yine aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Bakın bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift sık iğne. Aynı buradaki gibi yaptık. Şimdi burada 3 tane daha sık iğne örüyoruz. Tur sonuna gelebilmek için. 1, 2 ve 3. Bakın turumuzu tamamlamış olduk. Çantamız bitti. İsterseniz aynı mantıkla arttırarak bu çantanın ebatını büyütebilirsiniz. Bence yeterli bir ölçü bu. Ama isterseniz dediğim gibi zaten mantığını artık kavramış olmanız gerekiyor. Büyütebilirsiniz. Ben tekrar ilmek kaydırmamı yaparak turu tamamlıyorum. İpliğinizi kesmeden önce her ilmeğin içine bir tane ilmek kaydırma yapalım. Onu da nasıl yapacağınızı hemen gösteriyorum bilmeyenler için. İlmek kaydırmamı yapıp tekrar zincirimi çektim. İçinden geçiriyorum direkt. Bakın. Bu şekilde hemen tepesindeki ilmekten tığımı soktum ve
üzerine almadan ipliği hepsinin içinden geçirdim. Bakın şöyle bir görüntü olsun istiyorum. Dikerken de şu ilmeklerden diktim ben. O yüzden bu kısım önemli. Şöyle sonuna kadar gelin. Tam şu noktada bitirin. Her ilmeğin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine gösterdiğim şekilde ilmek kaydırma yaparak ipliğimi keseceğim. Tekrar göstermek istedim burayı. Biraz fazla büyük bırakmışım ama olsun. Çekeriz. Şöyle geçirdim. İyice sıkıştırın artık. Sonuna geldik zaten. Daha düzgün dursun. Evet. Bakın şöyle bitiriyoruz. Artık ipliği çok uzun kesmeseniz de olur. İçeride yürüterek saklayacağız. Ama şu bitişi elde edin bence. Çünkü çantanın ön tarafına gelecek burası. Güzel görünsün isteriz. Şimdi bu ipi arka tarafa aldım ben. Direkt. Evet, ilk parçamız hazır. Şimdi aynısından bir tane daha örmeniz gerekiyor. Ben tabii ki de örmüştüm, önden hazırladım sizin için. Şu şekilde 2 tane parçamız olacak. Bunları dikmeden önce ince bir tülbent koyarak ütü basın. Buhar vermeyin. Direkt ütüyü bastırın ve çekin. Daha kalıp gibi durmasını sağlıyor. Ve çekince biraz uzayan bir ip. El farkından dolayı ufak tefek ebat farkı olursa ütüyle de bunu çözmüş oluyorsunuz. Şimdi şu ara kısım için bir parça öreceğiz. Şöyle bir iplik bırakıyorum ben dikiş için. Sonradan da ekleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi de bırakabilirsiniz. İpliğimi sağlamlaştırıyorum ve 41 tane zincir çekiyorum. Birinci zinciri de çektikten sonra geri döneceğim ve ikinci ilmekten itibaren her ilmeğin içine bir tane sık iğne öreceğim. Direkt ortalarına batıyorum bu defa. Arkadan ilerlemiyorum. ...39 ve 40. sık iğnemi de ördüm. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve yine aynı şekilde her ilmeğin tepesine bir tane sık iğne örerek turu tamamlıyorum. Yine şöyle normal tepelerini örüyoruz.
Toplamda 3 tur olacak böyle. İkinci turdayım. Bir tur daha aynı şekilde zincir çekip geri dönüp örün. Ondan sonra dikmek için buluşalım. Bu parçayı şöyle göstereyim. Şuradan başlayıp istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüp o şekilde de dikebilirsiniz. Ama şu başlangıç ve bitiş ilmeklerinden dikmek bana daha kolay geldiği için, yani ilk defa deneyecek olanlara da daha kolay geleceğini düşündüğüm için o şekilde yaptım ben. Bakın, dikiş sırasında işleri kolaylaştırıyor. Ama isterseniz şu şekilde uzunlamasına da bir parça örebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe geldiğinde dikebilirsiniz. Pratik bir bilgi olsun bu da. Benim gibi yapmak isterseniz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunu bitirip buluşalım dikmek için. Sonra da askılarını yapacağız ve çantamız bitecek. Evet, 3. turu da ördüm ben. İpliği tekrar uzun bırakarak kestim. Hem başlangıçta uzun bıraktım hem de bitişte. Çünkü parçanın bu tarafına çantanın bir kısmı, bu tarafına diğer kısmını dikeceğiz. İpeklemenize gerek kalmaz, böylelikle işiniz kolaylaşır. Gözünüze küçük gelebilir bu parça ama gelmesin çünkü esniyor. Ben hatta şöyle bir püf noktası da vereceğim size. 2'ye katlayın. Tamamen eşit olsun. Ütü basacağınız zaman şöyle bir çekin. Esnediği kadar esnesin. Sonra daha fazla esnemeyecek zaten. Şöyle bastırın güzelce. Üzerine tülbent koyup direkt ütüyü basabilirsiniz. Bu arada bir tane yumaktan bir tane şu parçayı ördüm ve bunu ördüm. Şu kadar kaldı elimde. İp kalın bir ip olduğu için ekleme yapmak sıkıntı olabilir. Bir yumakla bunları ördükten sonra diğer yumakla bu parçayı ve çanta askılarını örerseniz daha rahat edersiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Hadi o zaman dikişe geçelim ufak ufak. Şimdi bu parçayı zaten katlamıştık ikiye. Önce bir tane parçayı aldım. Ve bunun ucuyla bunun ucunu şöyle birbirine sabitledim. Şöyle döndürüyorum. Şuradan sayalım bakın. Şu atladığımız 2 ilmek vardı ya soldaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncuya bunu sabitleyelim. Aynı şekilde bu kenarı da sabitleyelim ki dikerken kolaylık olsun. 2, 4, 6, 8, 9. ilmek. Burada. Ve bu da burada. Evet, bunu da yaptık. Bakın şöyle ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde dikmeye başlıyoruz. Ben şimdi size rahat gösterebilmek adına bunu çıkaracağım buradan. Bakın ilmek kaydırma yapmıştık ya. Şuraya dikmeye başlıyorum direkt. Şu başlangıcını bir yapalım. Şöyle çevirip göstereceğim direkt. İlmek kaydırma yaptığımız ilmeği şu şekilde aldım ve çantadaki şu 2 ilmeği bu şekilde dikiyorum. Çok basit. Zaten ilmekler karşılıklı denk geliyor.
Bakın. Yine şuradan dönüyorum. Buradan çıktım. Yandakine geldim. Zaten yerleştirdiğimiz için hepsi karşılıklı geldi. Evet. Tamamen aynı şekilde buradan giriyoruz. Yan ilmekten karşıya bu şekilde dönerek buraya kadar, işaretlediğimiz yere kadar komple bu parçayı dikelim. Tamamını beraber dikelim isterdim ama video çok uzun olur. Eminim siz de sıkılırsınız. Çünkü aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Bu şekilde tamamlayıp diğer tarafın başlangıcı için tekrar buluşalım. Evet, bakın görüntü bu şekilde oldu. Bu da iç kısmı. Şimdi üstüne diğer parçayı yerleştiriyoruz aynı şekilde. İğnemi geçiriyorum önce. Yine tam şu alt kısma, öncelikle alt kısmı denk getirelim. Yine sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 9. Yani benim için şu açıklık ideal. Ama daha kapalı olsun derseniz şuraya kadar da getirebilirsiniz siz. Ama el sokup çıkarmak ya da eşya sokup çıkarmak zor olur diye düşündüm ben. O yüzden bu şekilde yaptım. Ama yine de aklınızda bulunsun. 2, 4, 6, 8, 9. Burayı artık işaretlemiyorum. Direkt iğnemle başlıyorum dikmeye. Evet. Şöyle yine ipliğimi geçirdim. Az önceki gibi şuradan ve buradan karşılıklı dikerek ilerliyorum. Bu defa da şurada görünen yerlere batıyoruz. Bakın zincir tarafı denk geldi. Zincirlerin diplerine batıyoruz. Yine yerleri çok belirgin. Zincir dibi ve ilmek kaydırma yaptığımız ilmek. Aynı şekilde komple dikip gelelim. Evet. İki tarafını da diktik. Ben şöyle basık tutuyorum şu an. Böyle göründüğüne bakmayın. Aslında şöyle elinizle şekil verdiğinizde güzel bir yapıya sahip olacak çantanız. Ama şimdi gösteriyorum diye ben böyle tutuyorum. Şimdi 2 tane askı öreceğiz buna. Ben askıları hazırlayıp şu şekilde bir önceki modelde diktim size göstermek için. Şöyle elde taşıma yaptığım için videonun başında gösteriyorum zaten. Bunun için de şöyle 2 tane parça ördüm. Hemen ölçüsünü de söylüyorum size. Bakalım. 35 santim örmüşüm. Evet, 35-36 santim civarında. Bu daha önce diğer çantalarımdan ördüyseniz kordon tekniği videosunu paylaşmıştım. Aynı teknikle ördüm. Aynı video tamamen. Sadece ip farklı olduğu için bu kadar fazla duruyor. Bir de genelde çantalarda 100 santim örüyorduk. Bu sefer 35 santim, 36 santim civarında örmeniz yeterli. Bundan 2 tane örüyoruz ve şu 2 yana dikiyoruz şu şekilde. Evet, her iki tarafını da gördüğünüz gibi diktim. Şimdi kısa bir şekilde başlangıcını göstereceğim yine kordonun. Dikmek için şu kadar ip bırakmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Önce bir düğüm yapıyoruz.
Daha sonra 2 tane zincir çektim ve birinci zincirin içine bir tane sık iğne ördüm. Parçayı elimde hafifçe döndürüyorum. Şuradaki ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın şöyle bir parça var artık elimde. Bunu tekrar ters döndürüyorum. Şurada gördüğünüz iğneyle göstereceğim. Daha belirgin olsun. Bakın şuradaki 2 ilmeğe böyle tutun. Çeviriyorsunuz. Şu 2 ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. Her sırada aynı işlemi yapacaksınız. Çok kolay ve zevkli bir model. Görüntüsü de benim çok hoşuma gidiyor. Tekrar döndürüyorsunuz. Tekrar 2 ilmeği alıp bir tane sık iğne örüyorsunuz. Sadece ilk başlangıçta bir tane ilmek oluyor orada. Ondan sonra her sırada 2 tane ilmek var. Bu şekilde. 35-36 santim olana kadar aynı şekilde örüyorsunuz. Yine dikiş için ipliği uzun bırakarak kesiyorsunuz. Çantanızı bu şekilde yatırarak yine aynı şekilde şöyle getirip dikiyorsunuz. İşte bu kadar. Ben yine kordon yapım videosunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Videonun sonuna da ekliyorum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.